Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bundan yaklaşık bir sene önce YouTube'da ilk videomuzu paylaşmıştık. Ve şimdi yine Sıla yolu videosuyla karşınızdayız. Öncelikle bu Sıla videosu biraz değişik olacak. Bosna'ya gideceğiz. Daha sonra Kosova, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye'ye gideceğiz. Ve bu yolculuğu sizlerle paylaşmak istiyoruz. İlk kez elektrikli arabayla Türkiye'ye yolculuk yapacağız. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videoya beğeni atarsanız da çok seviniriz. Şimdi videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle size arabanın içini gösterelim. Ve bagajı gösterelim size. Şöyle düzgün bir şekilde her şeyi koyduk. Valizlerimizi arkaya koyduk. Sibel'in eşyalarını üst tarafa koyduk. Burada Red Bull'larımız var. Yolda enerjimiz biterse enerji doldurmak için. Ondan sonra şu alt kısımda da Tesla'nın biliyorsunuz yeri var. Oraya da birkaç bir şey koyduk. Ve ön tarafı da doldurduk arkadaşlar. Onu da gösterelim. Evet arkadaşlar, ön tarafı da bu şekilde doldurduk. Şöyle şişe kapaklarımız var. Bunları her sene Türkiye'ye götürüyoruz. Tekerlekleri araba için topluyorlar. Oraya veriyoruz bunları. Böyle birkaç bir şey var burada da. Yani doldurduk. Ayakkabılarımızı koyduk. Aynen, ayakkabıları koyduk. Evet, burada da arkadaşlar sepetimiz var. İçinde yiyeceklerimiz. Ondan sonra ön tarafta içecek buzdolabımız var. Yani arkası bayağı boş aslında. İşte birimiz uyumak istediği zaman bu sepeti öne alacağız. Şoför koltuğun yanına. Arkaya da uzanıp uyuyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi arabaya geçebiliriz. Ve size içeride nerede ilk şarjımızı yapacağız onu göstereceğiz. Evet arkadaşlar, ilk varacağımız yer Mostar Köprüsü. Yani Mostar Köprüsü'nün olduğu yere gideceğiz ilk başta Bosna'da. Ve ilk şarj yerimiz Lasnic diye bir yer var Avusturya'da. Orada ilk şarjımızı yapacağız Tesla'nın şarj yerinde. 2 saat 16 dakika sonra. Ondan sonra 2 kere de Hırvatistan'da şarj yapıp Mostar'a geçeceğiz diye gösteriyor. Mostar'a varmadan bir önceki şarj yerinde %100 şarj yaparız. Çünkü arkadaşlar internetten biraz araştırdım. Bosna'da çok şarj yeri yokmuş. O yüzden orada biraz temkinli davranıp %100 şarj edip en son yerde Bosna'ya o şekilde geçeceğiz. Mostar'ı yarın dolaşacağız biraz. Ondan sonra Sarajevo'ya doğru geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar, yola çıkmadan önce %100 şarj ettik. Şu an %98 kaldı. Buralarda birkaç yere gittik geldik. O yüzden %2 azaldı. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz başlasın. Evet arkadaşlar, otobana çıktık. Yolculuğumuz başladı şimdi. İlk kez arkadaşlar Türkiye'ye bu yoldan gidiyoruz. Daha önce hep gittiğimizde hep Macaristan'dan gidiyorduk. İlk kez Slovenya, Hırvatistan bu yoldan gidiyoruz. Ben yola çıkmadan önce arkadaşlar internetten Slovenya için otoban vignetesi aldım. Yani Slovenya'da arkadaşlar gişeler yok. Aynı Avusturya'daki gibi haftalık, aylık veya senelik otoban vignetesi alıyorsunuz. Ben onu önceden aldım. Avusturya-Slovenya sınırında durmak istemediğimiz için arkadaşlar önceden aldık onu. Hırvatistan'da zaten öyle bir şey yok. Sadece gişelerde ödüyorsunuz otoban ücretini. Yani biraz araştırdık. İlk kez geçeceğimiz yol olduğu için biraz da bu yolun acemisiyiz arkadaşlar. Evet, diğer yollardan gide gele artık öğrendik yollar nasıl, nereden dönülecek, nereden gidilecek. Bakalım, biraz heyecanlıyız arkadaşlar. Bir de ilk kez elektrikli arabayla çıktığımız için yol arkadaşlar. Bilmiyoruz hani yolda kalacağız mı, kalmayacağız mı? Çünkü araştırdığım kadarıyla Bosna'da, Kosova'da ve Arnavutluk'ta çok şarj imkanı yokmuş. Hırvatistan'da biraz rahatız çünkü burada Tesla'nın şarj istasyonları var. Ama Bosna'da, Kosova'da, Arnavutluk'ta maalesef başka şirketlerin şarj yerinde doldurmak zorunda kalacağız. Bakalım. Hayırlısı olsun. Geçen gün ben birisiyle konuşmuştum. Hırvat da bayağı sıkıntı yaşamış. Onun da Tesla'sı var. İnşallah başımıza öyle şeyler gelmez. Bir de arkadaşlar, biz Avrupa turu yaptığımızda Almanya'da birazcık sıkıntı yaşamıştık. O videomuzu da aşağıya linkini koyarız. Onu da izleyebilirsiniz. %7 ile hedefimize ulaşacağız diye gösteriyordu. Sonra %1'e düştü falan. Bayağı bir. O zaman korkmuştuk yolda kalacağız diye. O yüzden arkadaşlar, elektrikli arabayla yola çıkıyorsanız şarjı %20'nin altına düşürmeye çalışın. Çünkü düşürdüğünüzde biraz varacağınız noktaya gösterdiğinden daha düşük yüzdeyle varıyorsunuz ve o biraz insanı strese sokuyor. Avrupa turunda biraz deneyim yaptık.
O yüzden şimdi biraz daha rahatız bu konuda. Bir tık daha rahatız değil mi? Evet. Tek beni korkutan şey Bosna, Kosova bir de Arnavutluk. Oralardan geçersek arkadaşlar Türkiye'ye kadar varırız. Allah'ın izniyle hallederiz ya. Pencereni bir tık açıversene, böcek çıksın. Aşkım önüne bak. Her şeyden önce arkadaşlar kazasız belasız gidip gelmemiz nasip olsun. Ve yolda olan herkese de Allah varacağı yere kazasız belasız gitmeyi nasip etsin. Hız yapmaya gerek yok arkadaşlar. Ne gösteriyorsa onu sürün. 1 saat geç varın varacağınız yere ama sağ salim varın. Bu sene de gerçekten çok kaza oldu Sıla yolunda. O yüzden daha önceki senelere göre biraz daha dikkatli gitmeye çalışacağız. Hayırlısıyla inşallah vatanımıza sağ salim varacağız. Ay şu anda arkadaşlar size çok saçma gelebilir ama yanımızdan Almanyalı yolcular geçiyordu, Türkler. Onlar da büyük bir ihtimal vatana gidiyorlar. İnsan böyle bir tuhaf oluyor ya. Böyle tüylerim diken diken oldu. Böyle güzel. Önümüzde yine bir tane Almanyalı var. Güzel yani duygular. En çok da neye seviniyorum biliyor musun? Bu sefer Türkiye'ye başka gümrükten giriş yapacağız ya. Evet. Onun için çok seviniyorum gerçekten. Böyle daha İşte, farklı bir duygu aynen. olacak. Tam bakmadım da herhalde başka gümrük olması lazım orası. Çünkü Yunanistan'dan geçeceğiz arkadaşlar. Edirne'ye geçeceğiz yine ama hangi gümrükten gideceğiz bilmiyorum. Ona tam detaylı bakmadım. Büyük ihtimalle Kapıkule'den değil de diğer tarafın gümrüğün ismini şu an aklıma İpsala gelmiyor. olabilir mi? İpsala olabilir. Ben küçükken İpsala'dan girmiştik Türkiye'ye. Gümrüğe yani Türk topraklarına girer girmez asker vardı. Bize böyle selam vermişti. Hiç unutmuyorum ya. O zaman böyle ağlamıştım hatta. Çok güzeldi. Düşünsene vatana giriyorsun, asker var. Evet. Çok güzel gerçekten. Bir de selamlıyor böyle. Öyle heyecanlıyız arkadaşlar. Gerçi önümüzde birkaç gün var şimdi. Birkaç gün Balkanlarda olacağız. Oraları da gezmek istiyoruz illaki ama insan tabii ki hemencecikte yola çıkmışken vatanına da hemen varmak istiyor açıkçası. Evet arkadaşlar, Kemal bana sen muavinsin dedi. Red Bull istedi. Bir Red Bull çıkarayım Kemal'e. Sen de çok konsantresin. Evet, biraz konsantre oldum arkadaşlar yola. Çünkü trafik çok yoğun. Otobanın 3 şeridi de dolu yani. Herkes de maşallah sol şeritten gidiyor. Orta şerit boş. Alamancı yol versene kanki. Çekli selektör yapıyor otobüse. Geç sene diye. Otobüs de Türk otobüsü. Türk otobüsü. Ben de diyorum bu adam niye bu kadar inat? İstanbullu. Gerçekten mi? Valla plakası İstanbullu gibi geldi bana. Yukarıda ne yazıyor? Okuyamıyorum ki. Çok değişik ışık vuruyor şu anda. Geçti. Bakalım 34. Woo! Eyvah abi yanlış gitti Almanyalı. Belki de gitmiyor ki oraya doğru. Belki de gitmiyor Belki de Groz'a aynen. gidiyor. Belki de Groz'a gitmek istiyor, haklısın. Evet arkadaşlar. Şu an Spielfeld'deyiz. Avusturya, Slovenya gümrüğünde. Buradan vinyet alalım diyor. Evet, sağ tarafta vinyet alabiliyorsunuz. İnternetten aldığımız için burayı düz geçiyoruz buradan. Evet, sağ tarafta sıra vardı değil mi? Ben sonradan Evet. fark ettim. Gümrük bu kadar herhalde değil mi? Ha, gümrüğü yok zaten orta Aynen. modelliği olduğu için. Transit geçiyorsun. Evet. Buraya kadar sıkıntısız geldik arkadaşlar. Tek yüzlük yol çok vardı. Orası birazcık yordu mu diyelim. Yani sıkıcıydı. Aynen, biraz sıkıcıydı. Otoban 130 otobandı ama etrafta evler olduğu için belirli bir saatten sonra 100'e düşürüyorlar. Ama bayağı bir uzun bir süre 100'e geldik. Bakalım şimdi herhalde yollar açıktır. Slovenya'ya girdik. Ve ilk şarj yerimizde arkadaşlar. 12 dakika sonra Maribor'da. Yani toplamda 310 kilometre falan gelmiş olacağız evden çıktığımızdan beri. Yani biraz mola yapmak iyi gelecek. Evet arkadaşlar, %14 şarjımızla
Maribor'a geldik. Burada 45 dakika doldur diyor. 5 mi? 45 dakika. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz klasik Tesla şarjları. Evet arkadaşlar, takıyoruz şarjımızı. Evet, yeşil oldu ve doldurmaya başladı. Bayağı uzun duracağız burada ya. Bu çok hiç iyi olmadı. Yok, 2 saat 50 dakika diyor. Hepsi 2 KB ile veriyor. Her tarafta olunca mı? Arkadaşlar bayağı yavaş veriyor burası. 38-50'ye çıktı. Tam düşüyor. Hızlanınca düştü. 64'e çıktı arkadaşlar. Ama yine de yavaş çünkü bayağı bir Tesla var burada. Yani yaklaşık 1 saat buradayız. Yapacak bir şey yok. İlk şarj şeyi biraz uzun değil mi? Birazcık uzun ama bir sürü araba var. Belki o yüzden yavaş veriyor olabilir. Zaten çok Tesla şeyi yok. 3, 4, 5, 6 tane. Toplam 6 tane Evet. şarj yeri var. 4'ü zaten dolu. İkisi boş sadece. Demin hatta bir tanesi boştu. Şimdi bir tanesi çıkmış. Yani bir tanesi gitti. Şöyle bakalım. ...55 dakika düştü ama... ...zaten buranın hızı en fazla... ...130 kb'ymiş. Bize de yarısını veriyor çünkü... ...diğer videoda da söylemiştim arkadaşlar... ...eğer... ...bizim arabanın yanında... ...ki arabanın yanında bir tane daha araba olursa... ...yani... ...bu siyah araba var ya, görüyorsunuz... ...beyazın diğer tarafındaki... ...onunla birlikte... ...hızı paylaşıyoruz. Yani paylaşınca da otomatikman yarıya düştü. 130'la verecekti. Şu an 65'le veriyor. Yapacak bir şey yok. Aynen. 1 saat buradayız. Belki onlar giderse hızlanır. Aynen. Sorayım mı ne kadar kalmış? Şu en ilk baştakıyla mı paylaşıyorsun? Hayır ya, bu üçüncüyle. Ha. Üçüncüyle paylaşıyoruz. Şöyle bakayım mı? Ama arkadaşlar 3 saat yol yaptık. Hani durmak iyi geldi yani biraz. Hem insan açılıyor yani, ayaklar açılıyor. Temiz hava. O da iyi. Ama hava serin biraz. Arabanın üstüne baksana. Oo. Soğuktan arkadaşlar arabanın üstü. Şimdi görünüyor mu kamerada ama böyle şey olmuş. Çok belli olmuyor. Evet arkadaşlar, biz şarjımızı yapalım. Daha sonra tekrar açarız. Arkadaşlar şeye bakacaktım. Kilovatı kaç para diye. Buradaki şarj istasyonunun. Sonra gördüm ki gece 10 ile sabah 8 arası bedavaymış. Yani şu an bedavaya şarj ediyoruz arkadaşlar. Hani biraz uzun bekleyeceğiz ama sonuçta bedava. Evet. Evet, bence de öyle yani. Yani değil mi? Evet. Şu an doldurduğumuz yüzde 80 falan olacak galiba. Çünkü bir sonraki yere kadar 80 gerekiyor bize. Tam göstermiyor ne kadar lazım olduğunu. 1 dakika daha doldurmamız gerektiği gösteriyor. Yani o da kaç kilometre yapar? 200-250 kilometre arkadaşlar. Bedavaya doldurmuş gibi olacağız. Aynen. İyi aslında. Yani orası iyi tabii. Evet arkadaşlar. Şöyle bakalım. Bir sonraki yerimiz Hırvatistan'da arkadaşlar. Orası da bakın yine 0 euro ama şu an 6 tane yer var orada. Hepsi de dolu. Yani 10 dakika bekleme süresiyle şarj edebiliriz diye gösteriyor. Oradan ayrılacak kişi 10 dakika daha şarj edecek. Ondan sonra sıraya geçip şarj edebilirsiniz. Hatta şu an 5 dakikaya düşürdü. Ama yine orası da bedava. Nasıl, bence iyi yani. Aynen. Bedava olması bayağı iyi. Bir de diğer tarafa bakalım. Diğer tarafta, evet, diğer taraf 40 cent. Kilovatı 40 cent. O da fena değil aslında. Bizim orada ne kadar? 37 30, sent değil mi? 37 mi, 38 mi? Veya 34 de olabilir. Gece böyle bedava olsa bizim orada da ondan sonra Değil mi? gideriz yani. Ama o gidilen yerde park ücreti alınıyor. Hani
Yani bir saatten sonrasını alıyorlar. Aynen, bir saati bedava. Aynen, bir saati bedava yine. Bir de en son burada duracağız. Burası da Kakısent. Orada artık %100 yaparız. Yani orada kimse yok. 6 tane yer var, 6'sı da boş. Toplamda arkadaşlar şimdi bir kere durduk ki 3 kere daha duracağız. Yani bu şekilde. Biz burada bedavaya dolduralım. Sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hızı biraz yükseldi. 73 kW'a kadar çıktı. Yani bir lavaboya falan gittik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. 15 dakika sonra devam edeceğiz. Yani çok sıkılmadık herhalde o kadar. Aynen, sıkılmadık yani. Yani biraz hava aldık. Ondan sonra yani lavaboya falan gittik. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Evet. 10-15 dakika sonra da yola çıkacağız. Devam edeceğiz. Hırvatistan'a doğru. Aynen. Dışarısı biraz serin arkadaşlar. O yüzden böyle yanımıza aldık. Arabada oturarak yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Size de iyi seyirler. Abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenin ki başkalarının önüne de çıksın video. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şarjımız %89'a geldi. Bir sonraki yere kadar yetecek bize. Yani burada bedavaya doldurduk. 20-25 euro kar yapmış olduk buradan. Şimdi çıkaracağız ve bir sonraki şarj yerinde tekrar dolduracağız. Orası da bedava diye gösteriyor. Yani toplamda bir 50 euro falan kar yapmış olacağız. Şu an şarjımız %90. %89 şu an. Ve varacağımız yerde %18 kalacak diye gösteriyor. Yani biraz hızlı gitme toleransımız da var. Ama kurallara uyup gidiyoruz. Zaten gece olduğu için çok hız yapmıyoruz. Birkaç gurbetçi arabayı gördük arkadaşlar. Gerçekten bayağı hızlı gidiyorlar. Kazaların iyi olduğu ortada. Yani acele ediyorlar. Acele işe şeytan karışır. O yüzden yola çıkacak olan kişiler yavaş gitsinler. Biz de öyle yapıyoruz. Bir sonraki yerde tekrar görüşürüz. Arkadaşlar yola çıktık. %19'la oraya varacağız diye gösteriyordu bir sonraki şarj yerine. Ama şimdi değiştirdik. %35 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Hala çözemedik hani bunun mantığını. Aranızda bilen varsa yazarsa çok seviniriz. Evet arkadaşlar, ikinci şarj yerimize geldik. %21 şarjımız kaldı. Şu an Hırvatistan'dayız. Burada yaklaşık 40 dakika şarj edeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Zaten biraz da yorulmuştuk. Daha doğrusu ben yoruldum. Sibel uyuyor şimdi. Bu mola iyi gelecek biraz. Toplamda 6 tane şarj yeri var. Şöyle göstereyim size. Bir tanesi dolu. İkincisini biz doldurduk. Ve 4 tane daha boş yer var. Bakalım kaçla veriyor. 85 kW veriyor. Ve burası da bedava. Sabah 8'e kadar ücretsiz arkadaşlar burası. Saat 10'dan 8'e kadar. Hani bunu daha önce bilmiyorduk. Bir önceki şarj yerinde durduğumuzda öğrendik bedava olduğunu. Daha sonra buradakine de baktık. Burası da bedavaymış. İyi oldu aslında. Yani toplamda yaklaşık 50 euro, 40-50 euro civarında kar yapmış olacağız. Yani bedavaya arabayı doldurmuş olacağız. Bu arada arkadaşlar hala abone değilsek abone olalım. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Biz şimdi arabamızı şarj edelim. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, arabamızı şarj ettik %86'ya kadar. Yaklaşık 40 dakika sürdü. Şimdi yola devam edeceğiz. Bir sonraki durağımız yine Hırvatistan'da Split diye bir yere gideceğiz. Orada şarj edeceğiz. Yaklaşık 250-300 km uzaklıkla buradan. Oraya kadar bu şarjımız yetecek. %23 ile oraya varacağız diye gösteriyor. Şu an arabanın içini gösteremiyorum. Çünkü Sibel uyuyor. İçeride konuşursam uyanır diye. Dışarıda söyleyeyim dedim. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şu an Hırvatistan'ın Split şehrindeyiz.
800 kilometreyi geçik yol yaptık. Ve arabamızı şarj edeceğiz. %15 ile geldik buraya. Şimdiye kadar arkadaşlar, buraya gelene kadar sadece evde ücretli şarj ettik. Evde derken iş yerinde şarj etmiştim. Kilovatı 24 centten. Yani yaklaşık 19 euroluk şarj maliyetiyle buraya kadar geldik. 800 kilometreye geçik. Çünkü son 2 şarj yerinde para ödemedik. Bedavaydı. Gece tarifesi yokmuş. O yüzden ücretsizdi. Şimdi burada, evet, buranın da şarj maliyeti kilovatı 40 cent. 125 ile veriyor en fazla. Evet. En yüksek hızda alıyoruz arkadaşlar. Burada 10 dakika şarj edeceğiz. Ondan sonra bu bizi Hırvatistan'daki son Supa şarj yerine götürecek. Oradan sonrasında maalesef Bosna'da, Arnavutluk'ta, Kosova'da Supa şarj yeri yok. Orada farklı şarj istasyonlarında enerji alacağız. Şimdi bu dolsun bakalım. Daha sonra yola çıkarken tekrar görüşürüz. Birileri de uyudu geldi. Evet arkadaşlar, ikimiz de çalıştık dün. Ben birazcık erken başladım. Ve hazırlık falan derken haliyle yorulmuşum. Güzel uyudum. Şimdi şarj ettikten sonra direksiyon başına ben geçiyorum. Aynen. Çok kalmadı aslında. Ne kadar kaldı toplamda? Çok kalmamış ki. 2 saatlik yol kalmış. 1 saat 50 dakikalık yol kaldı arkadaşlar. Ama -8 ile varacağız diye gösteriyor. Burayı hesap etmiyor değil mi dolduracağımıza? Evet, şu an 25%, 125 şarjla -8 ile varacağım diye gösteriyor. Ama biz Hırvat'a çıkmadan full şarjı yapacağız değil mi? Aynen. En son Supa şarj yerine dolduracağız %100'ü. Köy bizi şeye kadar götürsün. O zaman Sarajevo'ya kadar götürsün. O zaman 2,5 saate falan varırız herhalde. En geç 2,5 saat aynen. İyi, güzel. 7,5 gibi falan olur saat. Aynen. Arkadaşlar otelde rezerve ettirmedik. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki Supa şarjörüne kadar yeterince doldu. %23 falan doldurduk. Toplamda %38 enerjimiz var. Şimdi kapatıyoruz. 8 euroluk şarj ettik. Şimdi yola çıkabiliriz. Evet arkadaşlar, Hırvatistan'daki son şarj yerine sonunda gelebildik. Birileri arkadaşlar çıkışı kaçırdı. Arkadaşlar çıkışı kaçırdım, yani çok büyük rezillik çektik. Burada arkadaşlar %0 gösteriyordu. Hani varacağımız noktaya kalan %0'dı. Yavaş yavaş geldik dağlık yollardan, köylerden, tepelerden, dar yollardan. Ama %2 ile gelebildik. Hangisi? %0 gösteriyordu. Üstteki. Evet, Sibel yine navigasyonu okuyamadı. Kaçırdı. Kaçırınca da maalesef böyle bir zorluk çektik. Bayağı bir zorluk çektik. Bir bakayım Bilal ne diyor aşkım. Ediyordur değil mi? Tamam. Bayağı bir zorluk çektik arkadaşlar. Şarkıya daldım. Dalmaz olsaydım. Çıkışı kaçırdığımızı Kemal anında fark etti zaten. Keşke orada sağa çekip geri vitesi alsaydım. Otoban ama yollar bomboştu. Kimse yoktu. Hani tek tük birkaç tane araba vardı. Sonra direkt rotayı tekrar çizdi. Tekrar çizince %0 gösterdi. %0'la varacaksınız diye. Hatta -1 göstermiyor muydu ilk başta? -1 gösteriyordu. Sonra yavaş yavaş gittik işte 80'le 70'le falan otobanda. Sonra 0'a düştü. Sonra 1, 2, 1'e çıkardık, 2'ye çıkardık ama otoban çıkışından sonra bayağı bir kötü yoldu. Evet. Yollar kötüydü yani. Hatta o kötü yola girmeden 3'e de çıkardım. Bayağı yavaş gittik ama yani 20 ile 20, 30'la önce. 30, 40 yani o şekilde. Ama sonunda Tesla şarj yerine gelebildik arkadaşlar. Ve şimdi dolduracağız.
Bu bize arkadaşlar en az 1 saat kaybettirdi. Yani yapacak bir şey yok. Oldu. Aynen. Ya şükür başımıza bir şey gelmedi diyorum. Yani o yollar, ara Aynen. sokaklar o kadar kötüydü ki. Bir yerde sola döndürttürdü beni. Halbuki oradan dümdüz gitsek 2 dakika içerisinde burada olacakmışız. Aynen, navigasyon en kısa yolu çizdiği için böyle virajlı yerlerden götürmeye çalıştı ama araba tam bizim arabanın sığacağı şekilde yani virajlar. Evet. Hani Yani böyle Sibel kayalık indi, ben yerler. indim, Sibel sürmeye çalıştı. Sonra Sibel indi, ben şey yapmaya çalıştım falan. En sonunda navigasyona baktık. Dedik en iyisi geri dönelim. Geri döndükten sonra bir düz yol vardı. Hani belki 1 kilometre fazla gitmiş bulunduk ama en azından düz yoldan geldik. Yani o düz yola geri döndük aslında. Aynen. Ondan sonra 2 dakika içerisinde burada olduk. Aynen. Bir dahakine böyle bir şey olduğunda bakmak lazım navigasyona. Düz gidince daha mı mantıklı acaba falan diye. Demek ki navigasyon o kadar da çok akıllı değil yani. Yani en kısa yolu çizdiği için oraya Yani gösteriyor. bize ekstradan bir 15-20 dakikaya mal oldu herhalde. Aynen. Çünkü gerçekten aşırı kötüydü o yollar. Ne diyoruz arkadaşlar? Yolda giderken Navigasyona eğer bakıyoruz. şarj edecekseniz eğer navigasyona bakıyoruz ve çıkışları kaçırmıyoruz. Evet. Bundan sonra ders oldu ama arabayı şarj edeceğimiz zaman şarkı kapanıyor. Şarkı yok yani, yasak. Sen sürerken. Ondan sonra evet ben sürerken. Ben arkadaşlar 800 kilometre geldim. 3 kere şarj ettim arabayı ve 2 kere şarj ettim arabayı. Hiç çıkış falan kaçırmadım. Sibel'e verdim, 10 dakika sonra çıkışı kaçırdı ya. 36 dakika gösteriyordu arkadaşlar şarj yerine. 10 dakika sonra zaten yolu kaçırdım ben güzelce değil Ondan mi? sonra bir 30 dakika daha gösterdi. Evet. Çok harika. Evet, şimdi burada arkadaşlar %100'e dolduracağız. Çünkü burası son Tesla Supra şarj yeri. Bir de arkadaşlar biz Tesla'dan geri dönmek zorunda kaldık ya şarj edeceğimiz için. Gümrüğün oradan geri döndük geldik. Yani çıkıyorduk neredeyse Aynen Bosna gümrüğünün oradan geri döndük geldik. Evet. Bir de navigasyona baktık hani belki ileride vardır hani şarj istasyonu diye. En yakın Mostar'da vardı. Mostar'da 50-60 kilometre vardı. Ama bizim şarjımız o kadar yoktu. Hani tek Tesla değil diğer şarj istasyonları da yoktu. Aynen, hepsine baktık, hiçbiri yoktu bu civarda. Burada arkadaşlar toplamda 6 tane şarj istasyonu var. Tek araba biziz, o yüzden hızlı dolduracak. Bakalım yüzde kaç? Evet, %12'ye gelmiş bile. Yani yaklaşık 1 saat buradayız arkadaşlar. Ondan sonra 127 ile veriyor en hızlı. 1 saat buradayız. 1 saat sonra artık Bosna'ya doğru yola çıkacağız. 1 saat 20 dakika falan kalmış olacak galiba Mostar'a. Tekrar bakalım. Evet, 1 saat 17 dakika sonra Mostar'dayız. Şimdi bu dolsun arkadaşlar %100'e. Ondan sonra tekrar açarız. Evet arkadaşlar, şarj olurken ben biraz uyumuşum. Çünkü çok yoruldum. Toplamda %86 şarj ettik. Bu bize yetecek Sarajevo'ya kadar. Şurada görüyorsunuz. %41 ile Sarajevo'ya varacağız. Zaten hani %100 yapsak bile yine Sarajevo'da doldurmamız lazım bir yerde. O yüzden böyle bırakacağız. Çünkü son %14'ü doldurması için 20 dakika ihtiyacı var. Bu da biraz çok. Evet arkadaşlar, yolculuğumuz devam ediyor. Yol kaçırmazsın bu sefer. Yok. Zaten Kemal şey dedi. Navigasyon sesini açacağız bundan sonra dedi. Aynen arkadaşlar. Biz devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, Bosna Gümrüğü'ne geldik. Şöyle size birazcık sırayı göstereyim. Çok fazla yok aslında. Kemal de uyuyor birazcık. Tek bir tane kapı açık ama çok da fazla araba yok. Hemen çıkarız herhalde burayı. Burada sıra beklerken burada otobüs şeridinden bir tane polis çıktı. En arkadaki arabaları çağırdılar. Onlar geçtiler öne. Oh ne güzel. Biz de beklemek zorundayız. Adalet mi? Değil. Şu motosikletli geldi. Önüme geçti böyle arkadaşlar.
Bir akıllı o zaten. Gerçekten çok gıcık oldum yani. Tam çok beklemedik. 6 dakikadır bekliyoruz ama yine de. Gerek var mı? Bence yok. Evet arkadaşlar. 10 dakika içerisinde çıktık gümrükten. Demin yanlış söylemiş olabilirim. Hırvat gümrüğünden çıktık. Şimdi Bosna gümrüğüne doğru ilerliyorum. 400 metre sonra Bosna'dayız. Evet, burada da böyle bir sıra var. Yani deminki arabalar büyük bir ihtimal önümüzde şu anda. Eğer arkadaşlar Kemal nerede diye soracak olursanız, evet, ülke değiştirdik. Kemal'in haberi yok. Çünkü mışıl mışıl uyuyor. Evet arkadaşlar, bayağı yaklaştık gümrüğe. Bosna bayrağı dalgalanıyor. Yaklaşık 15 dakikadır buradayız. Herhalde bir 5 dakikaya çıkarız. Evet arkadaşlar, Bosna gümrüğünde 20 dakika bekledik yaklaşık. Sıkıntısız oradan da geçtik. Şimdi Mostar'a 10 dakika gösteriyor. Ne 10 dakikası be, saatim şu an. Allah'ım ya. Durun arkadaşlar, güldürmeyin ya. Kaçlık yol? 130'luk yol tam basın. Evet arkadaşlar, Mostar'a 56. Kendi rezilliğime gülüyorum yemin ederim. Evet arkadaşlar, Mostar'a 56 dakika gösteriyor. Yani 39 kilometre. Oraya varınca görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Sarajevo'ya varmadan bir önceki şarj istasyonunda durduk. Burası bir benzinlik. Sarajevo'da baktık, hep 22 kW'lık şarj yerleri var. En hızlısı oraya varmadan burasıydı, Bosna'da. Burası da 50 kW. Şey yaptım, kabloyu çıkardım, CC'si seçtim. Yani 50 kW'lığı şunu. Ondan sonra kabloyu taktım. Play'e bastım, yani başlaya bastım. Benden ne kart bilgisi istedi, ne bir şey istedi. Herhalde bedavaya dolduruyoruz yine. Bu ara arkadaşlar şanslıyız. Hep bedavaya dolduruyoruz. Bu 3. istasyon oldu bedavaya dolduracağımız. İşte daha belli değil ama büyük ihtimalle bedava, çünkü doluyor şu an. Öyle ama biraz yavaş doluyor burada. %40'la geldik. %100 dolduracağız. 1 saat 10 dakika falan duracağız. Zaten bayağı da yorulduk, herhalde uyuruz biraz. Çünkü Sarajevo'da biraz daha gezeceğiz. Ondan sonra oradan çıktıktan sonra bir 3 saatlik yolumuz var. Sırbistan'da bir otelde kalacağız. Sırbistan'da Kosovo. Çünkü Sırbistan'da Kosovo yine 8 saat. Eğer Bosna'da kalsak yarın yine uzun yol yapacağız. O bizi güne başlamadan yine tekrar yoracak. O yüzden bugün yorulmuşken 3-4 saat yine yol yapıp bir otelde kalacağız Sırbistan'da. Ve onun yakınlarında hızlı şarj yerleri var. Böyle arkadaşlar. Şimdi araba dolsun. Daha sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an %100 yaptık şarjımızı. Gerçi %100 yapmıştık da %99'a düşmüş. Şöyle göstereyim size. Hiç para ödemedik. 45 dakika yolumuz var, 32 kilometre. Sarajevo'ya kadar %5 şarj edecek diye gösteriyor. Ondan sonra bu şarj bizi Sırbistan'a kadar götürecek. Kalacağımız otelin oraya kadar. Bir daha Bosna'da şarj etmeyeceğiz. Evet, bakalım. Oraya vardığımızda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, dün gece çekemedik. Bugün Sırbistan'da kaldık biz. 250 kilometre falan geldik Bosna'dan buraya kadar ama hiç otoban yoktu. Sadece köy yollarıydı ve çok da yorgunduk, o yüzden çekemedik. %92 şarjla çıkmıştık. %45 şarjla buraya geldik. Yani 250 kilometre gittik. %45 şarjla yaklaşık. Köy yolları olduğu için çok az yaktı. Ama biraz ıssızdı yollar. Daha sonra Cacak şehrine geldik. Yolumuzun üstünde bir yerde burası. Burada bir otel rezerv ettirdik. Otelin ismi şöyle size göstereyim. Belli oluyor mu bilmiyorum. IG Otel.
Gerçekten temiz bir oteldi. Eğer Türkiye yolculuğunda otelde kalmak isterseniz Sırbistan'da burayı önerebiliriz eğer yolunuzun üstüyse. Şimdi biz bu yakın bir yerde şarj yeri var, hızlı şarj yeri. Orada arabamızı doldurup Kosova'ya doğru devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi Sırbistan'da bir otelin park yerinde şarj istasyonu var. Oraya geldik. %39 şarj ile. Şöyle göstereyim size. Şimdi burada şarj etmeye başlayacağız. Ve görüyorsunuz Vestel'in şarj istasyonu var burada. Evet, okutalım bakalım. Telefonla, kameramızla şu QR kodu okutuyoruz. Evet, bu QR kod çalışmadı. Şimdi diğerini seçeceğiz. Bir de bu kendi app'leri var. Oradan deneyeceğiz bakalım. Drive diye bir app. Evet arkadaşlar, aplikasyona kredi kartı bilgilerini falan girdim, kaydoldum. Şimdi olacak gibi. Evet. Swipe and charge diyor. Bakalım oluyor mu? Şu an bağlantı kurmaya çalışıyor. Mavi yanıyor. Evet, yeşil oldu. Evet arkadaşlar, aplikasyondan baktım kaç para diye. Dakikası 41 sente geliyor, yani 48 Sırp dinarı. Bir de açılışta 99 Sırp dinarı kesiyor. O da yaklaşık 1 euro falan yapıyor. Bizim için önemli olan bir sonraki yere kadar ne kadar lazım bize, çünkü orası çok hızlı vermiyor. Sadece 44 kW'lı veriyor. Burada beklersek 1 saat 15 dakika bekleyeceğiz. Hem pahalıya gelecek çünkü dakika başı kestiği için. Hem de boşu boşuna durmuş olacağız yavaş olduğu için. Evet arkadaşlar, bir sonraki süper şarj yeri Sırbistan'da Aleksinac şehrinde %5'le oraya varacağız diye gösteriyor. Eğer şimdi çıkarsak bu %41 ile. Biz oraya %20 yapalım. Yani %15 daha dolduracağız. %56 ile falan 55-56 ile yola çıkacağız. Evet arkadaşlar, biz dolduralım, sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 17-18 dakika sonra %20'ye geldi oldu. Şimdi bitireceğiz şeyimizi. %55 şarjımız var. Yani oraya vardığımızda Aleksinac şehrine, orada Tesla süper şarj yeri var. %19 şarjımız kalacak. Size bir de aplikasyonda ne kadar tuttuğunu göstereyim. 915 Sırp dinarı şöyle bitiriyoruz. Şimdi yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Aleksinac şehrinde, süper şarj yerinde tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, kahvaltımızı yapmadıydık da. Şimdi OMV benzinliğinde durduk. Buradan 2 tane croissant aldık, 2 tane kahve. Şimdi onlarla kahvaltımızı yapacağız. Sonra Kosova'ya doğru yola çıkacağız. Şöyle bir şey arkadaşlar, croissant. Biraz bayat. Seninki? İyi gibi geldi bana. Seninki biraz bayat. Kahvesi bayağı iyi. Bence de iyi. Biz arkadaşlar hep Türkiye'ye giderken hep OMV'da dururuz. Kahve alırız. Şimdi elektrikli araç olunca OMV'larda durmuyoruz. Başka yerlerde duruyoruz. Ekstradan bir de burada durmak zorunda kalıyoruz. İşte bu da bir dezavantaj aslında elektrikli arabalar için. Aynen. Ama öyle yani, yapacak bir şey yok. Ya büyük bir ihtimal onu da zamanla böyle değiştirirler. Hani mesela Shell benzinliklerinde çoğunda artık şey var. Şarj yeri var. Belki OMV'da ilerleyen zamanlarda bütün benzin istasyonlarına şarj aleti koyabilir. Dün başımıza neler geldiğini anlattın mı? Kısa anlattım ya. Dün arkadaşlar yollar o kadar kötüydü ki. Kemal çok uykusuz, uzun süre kaç saat uyumamıştın? Bir 30 saatin vardı herhalde. Böyle Yola çıkarken 30-35 saat vardı. Otele geldiğimizde artık 39 saat oldu. 39 saat kaldı.
Ya ben de ilk ben süreyim dedim. Yani Ne istersen. ben süreyim dedim çünkü Kemal uykusuz. Dedim o birazcık uyur sonra hani değiştiririz. Çünkü benim de uykum var. Hani tam ben daha öncesinde uyumuştum. O yüzden daha fittim ama Allah'ım otobana çıkacağız diye bekliyorum. Otoban yok. Yollar o kadar saçma kötü. Virajlı yollar. Yollara hayvanlar çıkıyor. Ölü hayvanlar yolda. Yollarda ışıklandırma yok. Ondan Sıfır. sonra çok virajlı. Issız yani araba önünde arkanda araba yok. Varsa da seni soluyor zaten yolu bildiği için. Önden geçip gidiyor yani. Uzaklaşıyor. Hani bir arabayı da takip edemiyorsun. Çünkü ona bayağı hızlı gidiyor. Biraz riske gireceksin. Artık yavaş yavaş. Aynen. 4 saat mi sürdü? 4 saat. Zaten navigasyonda 4 saat, 4 saat gösteriyordu. gösteriyor. 4 saat sürdü ama 250 kilometre sadece 4 saat. Ya belki son düzlüğe geldiğimizde biraz hızlanabilirdim ama o kadar çok şey vardı ki, trafik vardı ki. Ama dedim yani normal otoban yolu gibi bir yola geldik. Tek şeritliydi ama hani böyle yollar bayağı iyiydi. Aynen. Orada Son da- 100 kilometre falan. Aynen. Orada da trafik vardı dedim trafiğin canını yiyeyim yani yavaş yavaş gideriz hiç fark etmez. Aynen. Trafik olunca en azından biraz daha konsantre olabiliyorsun hani öndeki arabayı takip edebiliyorsun ama yol boş olunca önünü de göremiyorsun. Aynen. Hızlanamıyorsun da. Ya bir de benim de mesela uykum vardı. Gecen mi? Yok sen ya. Ben hani Kemal'e o yüzden söyledim dedim hani sen uyu sonra da ben kullanırım. Ama yollar o kadar kötüydü ki ne Kemal uyuyabildi yani gözlerini kırpamadı. Ben de o yola konsantre olmaktan hani uyku aklıma gelmedi. Evet. Son 45 dakika birazcık zorlanmaya başladım. Onda da zaten normal yola çıktık çok şükür. Otele gelmeden bir 20 dakika öncesinde 10 dakika boyunca birazcık zorlanır gibi oldum. Onda da zaten yine kötü yollara geçtiğimiz için uykum açıldı. Hemen şeyden baktım navigasyondan. Başka alternatif yol yok. Bir tane var ama o da 4 saat yerine 7,5 saat sürecek. Yani Bosna'dan yukarıya doğru çıkıyorsun. Ondan sonra Sırbın otobanından seni oraya bağlıyor ama o da 7,5 saat sürüyor yani. Otobandan gideceğiz diye 3-3,5 saat yol uzatacaktık. O yüzden dedik hani yavaş yavaş gidelim. 4 saatte varırız zaten. Öyle oldu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar basabileceğim tüneller vardı. Gerçekten çok tünele de girdik böyle. Kısa süren tünellerdi ama vardı. Orada en azından birazcık basabilirdim. Giriyoruz tünele, uzun farlar kapanıyor. Aynen. Yani Acaba hani Tesla öyle mi ayarladı bilmiyorum ki. Tünele girdiğinde zaten tüneller normalde ışıklandırmalı oluyor ya. Hani girdiğinde belki navigasyonda görüyor. Işıklara gerek yok diyor, kapatıyor kendi kendine. belki de sonra zaten hani böyle tam açtım artık ben kendim farı derken zaten tünel bitmiş oluyor. Hani Aynen. kısa oluyor Ama tüneller. tüneller de hep şeydi yani, karanlıktı. Karanlıktı. Işık yoktu, ışıklandırma yoktu. Öyle oldu, biraz bir sıkıntı çektik o yönden de. Ama çok şükür geldik. Aynen. Şimdi de hava aydınlık. 3 saat sonra. Bir de Değil çok mi? şükür aynen çok şükür bir de şimdi otobanlar falan var. Tamam biz şimdi tur yaptığımız için böyle yollardan gitmek zorunda kaldık Aynen. da eskiden ben küçükken hatırlıyorum Türkiye'ye giderken babam sırf böyle yollardan giderdi. Bir de bariyer falan da yok. O kadar çok kazalar olurdu ki bir de hatalı sollamalar olurdu. Çünkü 2 gün sürerdi herhalde eskiden değil mi Aynen. Sıla yolu? Onu bilmiyorum. Yani 2 gün olmasa da 1,5 gün falan sürerdi yani. Avusturya'dan Türkiye'ye en azından. Evet. Ya şimdi yollar iyi de biz şey yaptığımız için, Balkan ülkelerini gezeceğimiz için böyle yollardan gidiyoruz mecburiyetten. Ama bundan Yani sonrası herhalde sürekli- açılacak gibi yok. Arnavutluk'tan şeye geçerken de biraz sanki O yollar zaman da kötü gibi. sıkıntı olabilir. Yunanistan'a geçerken orası da büyük ihtimalle biraz normal şey yolu. Nasıl diyeyim? Dağlık, virajlı. Dağlık, virajlık yollar. Ama yapacak bir şey yok, yavaş yavaş. Yine gündüz gidince çok kötü değil ama karanlıkta yani bir bakıyorum tilki var, bir bakıyorum köpek var, bir sürü kedi vardı ya. O dağlık yerlerde niye o kadar çok kedi vardı ki? Çok hayret ettim ona ben. Ya yakında köy varsa oradaki kediler oraya geliyor olabilir yola. Evet arkadaşlar, biz artık yola çıkıyoruz. Bir sonraki Supa şarjörümüzde Alex'in açta tekrar videoyu açarız. Evet arkadaşlar,
Alexinaç'taki super şarj yerine geldik. Burada 4 tane var. Toplamda şöyle göstereyim size. 4'ü de şu an boş. Bir tanesi arızalı diye gösteriyordu. Buraya geldiğimizde %13 şarjımız vardı arkadaşlar. Şimdi rotamızı daha çizmedik. Biraz dolduracağız burada. O bizi zaten Kosova'ya götürecek. Ne yapıyorsun? Kuzenime yazıyordum. Arkadaşlar benim kuzenlerim yarı Türk yarı Kosovalı. O yüzden onların yanına gideceğiz. Onlarla yazışıyordum şimdi. Evet. Bir de arkadaşlar bu super şarj yeri sizin de bildiğiniz bir yer. Bu Bosporus Otel, Türklerin kaldığı otel var. Orada tam. Bir de İstanbul restoranı da var burada. Evet ya. Bak burada yazıyor. Restoran İstanbul yazıyor. Yani İstanbul restoranı da bu tarafta. İyi denk geldi yani. Evet. Herhalde şu arkası mı restoran? Aynen bak şurası restoran herhalde. Bosporus. Ay çok Aynen. güzel ya. Arkadaşlar girişte şey yazıyordu. Ne yazıyor? Security güvenlik yazıyor. Aynen, güvenlik yazıyor. Öyle arkadaşlar. Şimdi burada şarj edeceğiz. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. XXX Bedava mı? değildir ya. Oha bedava. Evet arkadaşlar. Şimdi fark ettik yine. Burada doldurması ücretsiz. Çünkü hiçbir şekilde burada fiyat yazmıyor. Sadece bir tanesi devre dışı diyor ama diğerleri çalışıyor. Ama fiyat yazmıyor. Yani burası da bedava. Arkadaşlar şunu da göstereyim mi size? Bakın burada da tekrardan gösteriyor. Restoran İstanbul Restoran yazıyor. İstanbul, Bosporus Otel. Aynen burada. Onun park yerinde şu super şarjörleri. Öyle arkadaşlar. Biz burada dolduralım. Biraz bakalım ne kadar doldurmamız gerektiğini. Çünkü rotayı farklı çizmemiz lazım. Navigasyon farklı gösteriyor. Yani uzak yoldan gösteriyor gideceğimiz yeri. Arkadaşlar bende app'i var. ABPR app'i var. Bu elektrikli araçlar için. Orada bende buradan gösteriyor. Şuradan sola sapıyorsun. Buradan direkt buraya gidiyor Kosova'nın girişine. Ama Tesla'nın ve Google Maps'in gösterdiği rota bu rota. Yani Skopje üzerinden tekrar giriyor. Biraz mantıksız yani. Hatta bayağı mantıksız. Evet. 4 saat diye gösteriyor ama diğer app'te baktığın zaman Ya biz normalde de zaten gittiğimizde böyle Niş'ten sonra dönüyorduk. aynen. Köy yollarından gidiyorsun ama hani tam sınırın oraya geliyorsun. Bu Besiyane de herhalde sınırın orası ya. Aynen. Ya da şey de olabilir. Sınırı geçtikten sonraki ilk köyün ismi de olabilir. Evet arkadaşlar app bu şekilde. Logosu da bu şekilde ABPR app'i. Buraya giriyorsunuz rotanızı. O nerede durmanız gerektiğini söylüyor. Nerede şarj etmeniz gerektiğini. Eğer burada %100'de şarj edersek Kosova'ya kadar %65 kalacak diye gösteriyor ama %100 yapmayız büyük ihtimalle. Ve yapabiliriz mi? Nerede? Burada mı? Burada. Gerek yok herhalde değil mi? Bir saat durmaya. Ya da vereyim çünkü Prizren'e gideceğiz biz. Aynen. Priştine üzerinden gideceğiz. Ama Prizren'de hızlı şarj yeri var. Burası nereymiş? Burayı vereyim. Buraya da Kosova'yı çıkardım. %100 ile gidersek %43 şarjımız olacak orada. Tamam o zaman biz yapayım. %80 yapalım burada. Hı hı. Olmazsa Priştine'de yine kısa dururuz. Ve Priştine'de durmamıza gerek... en Hani kötü orada en dururuz. kötü. En kötü Evet. orada dururuz ama bu Belki- bizi Prizren'e kadar götürecek. Evet bu app'in linkini de aşağıya bırakırım arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi. Elektrikli araçlar için. Bunu kullanabilirsiniz uzun yolda. Biz şimdi dolduralım arkadaşlar. Sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar biz biraz dolaşacağız buralarda. Daha doğrusu mescide gidiyoruz. Bu da İstanbul restoranda varmış. Otelde yokmuş. Buralar bayağı iyi. Elma ağaçları var. Ondan sonra burada çocukların oynayabileceği park var. Aa bak erik ağacı da var. Erikler. ağacı. Aynen. Bayağı iyi. Arkadaşlar burada çok Almanya'dan gelenler konaklıyor büyük bir ihtimalle. Tabii onların yolu daha uzun veya Hollanda'dan, Fransa'dan gelenler. Aynen. Onlar için çok iyi bir yer gerçekten. Bu arada aklıma şey geldi. Biz geçen gün bizim oturduğumuz yerde arabayı şarj ediyorduk. Orada bir tane abi bizim arabanın önüne çekti Tesla'sını.
Dedi plakanızdan tanıdık sizi falan. Öyle birazcık sohbet ettik. Dortmundlu abi buradan görüyorsan selam olsun sana. Evet. O da güzel bir anıydı. Aşkım biz restoran nerede ya? Farklı bir yere geldik. Kamyoncu amcaların yanına geldik. Aynen. Kamyoncu amcalar mola yapıyor burada. Yemeklerini yapıyorlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mescidiniz var mı? Arkadaşlar mı? Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Aşkım bir de mercimek çorbası içelim ha. Olabilir. Değil mi? Evet arkadaşlar, burası da böyle mescit yapmışlar buraya. 3 tane seccade var. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi çorba içeceğiz. Burada böyle sulu yemekler de var. Bak burada mangal tarzı şeyler de var. Evet arkadaşlar, çorbamız geldi. İyi gelecek ha çorba. Evet. Sıcak sıcak. İster misin? Karabiber falan da var orada. Oh, ekmek de yumuşacık. Sıcacık. Çok iyi değil mi? Değil mi? Arkadaşlar eğer Bulgar üzerinden evine geri dönen varsa Avusturya'ya, Almanya'ya, Fransa'ya buraya bence mutlaka uğrayın. Zaten yol üstü burası. Değil mi? Giderken de uğranır. Aynen giderken de uğranır. Hatta burada kalınır yani. Geri dönerken de mutlaka uğrayın bir sıcak çorbayı için burada yani. Bayağı iyi. Evet. Biz ilk kez uğradık ama bayağıdır var burası galiba. Biz hep görüyorduk açıkçası ama böyle birazcık cesaret edemiyorduk Hı hı. değil mi? Şimdi Aynen. Tesla'dan dolayı Aynen. nasip oldu. Böyle gerçekten gidiyor olsaydık, Türkiye'ye gidiyor olsaydık, duracak olsaydık yemek de yerdik. Evet. Çünkü Kosova'ya gideceğimiz için arkadaş bir çorba içelim dedik en azından. Evet. Bir de hani böyle pilav üstü kuru fasulye falan var çok iyi ya. Çok iyi giderdi. Neyse bir dahakine artık. Belki dönüşte uğrarız. Olabilir. Artık gurbet yolu videosunda arkadaşlar Evet. uğrarız. Arkadaşlar burada Almanya plakalı çok fazla var. Kemal'in arka tarafına doğru park yeri var. Buranın bir tane çalışanı da arabanın camlarını temizliyor. Allah. Solda var bak. Çok iyi değil mi? Aynen. Ama bizim aramız maalesef Evet. şeydi, Arka tarafta. Bosporus Oteli'nin orada. Neyse biz de buraya çekelim de bizim de temizlesin. Allah razı olsun ama yani yapmak zorunda değiller sonuçta. Hizmet işte güzel. Evet. Arkadaşlar polisler durdu. Herhalde onlar da karınlarını doyurmaya geldiler. Polis durdu. Herhalde onlar da karınlarını doyurmaya geldiler. Olabilir. Zaten Türk yemeği gibisi yok ki. Aynen öyle. Belki Türk olduğumuz için hani bize Türk yemekleri çok iyi geliyor. Ama belki de gerçekten öyle. Çünkü çok yer gezdik arkadaşlar. Ne bileyim, Türk yemekleri gibi yok. Şimdi amca geçecek arkadan bir bakın arkadaşlar. Dün arkadaşlar Bosna'da 1,5 dakika otobanda gittim. 5 euro ücret aldılar ya. Böyle bir şey olabilir mi? Baktı herhalde bu gurbetçi. Fiş verdi mi? Vermedi. Yani belki de hani 1 euro falandı. Değil Belki bile. de. Belki de 50 cent falandı işte. Senden 5 euroya aldı, sen de her yerden hemen. Ya şöyle oldu. Otobana çıkmadan gişe vardı. Orada 5 euroyu aldı. Ben de dedim ya otoban demek ki çok uzun sürecek. 5 euro olabilir dedim. 1,5 dakika sonra otobandan çıkardı. Kapalıymış zaten. Bizi saçma sapan yollardan götürdü. Belki haberi yokmuştur polisin kapalı olduğundan. Polis de değildi biliyor musun? Böyle değişik birisiydi. gişeydi işte, değil mi? Gişeydi aynen. Normal tişörtü falan vardı yani. Evet arkadaşlar biz yedik. Şimdi arabaya doğru gideceğiz. Bakalım arabanın şarjı kaç olmuş. Evet arkadaşlar. Bizim Tesla'mızın yanına bir tane daha gelmiş. Bu da şarj ediyor şu an. Bunlar da Almanya'dan gelmiş. Bizimki de burada. Bakalım yüzde kaç olmuş. Oo! 85 olmuş. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir namaz kılmaya gittik. Bir çorba yedik. Geldik %85 olmuş. Yani ekstra şarjı beklemiyoruz aslında baktığım zaman. Evet arkadaşlar zaten önceden de yani namaz kılmak için duruyorduk bir yerlere.
Şimdi yine durduk. Bir de gelmişken bir de çorba içtik. Çorba yemiş olsak da kaç olurdu şu an? %60-%70 olurdu. Bir 5 dakika daha beklerdik. Ondan sonra yola devam ederdik. Ama bu şekilde çorba da içtik. Hatta doldurmamız gereken yüzdeden daha fazla doldurduk. %86. Ve en iyi Bu bizi Türkiye'ye götürür artık. o kadar değil de. Bir de en iyi tarafı da bedava olması arkadaşlar. Evet ya, nasıl bir şey değil mi? Kaç para verdik şimdiye kadar? Kaç para verdik şimdiye Videonun kadar? sonunda arkadaşlar söyleriz tekrar. Toplamda kaç para verdiğimizi şarj için. Çok az maliyetle gerçekten Türkiye'ye gitmiş olacağız. Onu da artık videonun sonunda görürsünüz. Evet, bence çoğu kişi şok olacaktır bu duruma. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi yola çıkıyoruz. Sonra görüşürüz. I can't wait, our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Evet arkadaşlar, şarjımızı ettik. Biz bedava sanıyorduk. Ama sonra adam geldi. Bizim başımızı bekledi 1 saat boyunca. Sonra parasını aldı ve gitti. Ama uyguna şarj ettik. 13 euro verdik toplamda. %65 falan şarj ettik. Şimdi de bir otele geldik. Prizren'de. Burada kalacağız. Şöyle göstereyim size. Yarın da buraları gezeceğiz. Ondan sonra Arnavutluğa geçeceğiz. Yarın tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, Kosova turumuzu da bitirdik. Şimdi Arnavutluğa doğru yola çıkıyoruz. Başkent Tirana'ya gideceğiz. %89 şarjımız var. Oraya vardığımızda %53 kalacak diye gösteriyor. Ve büyük ihtimalle otoban yok. Aynen. 181 kilometre 3 saat deyince yani artık Değil mi? anlıyoruz nasıl yollar olabileceğini. Bir de zaten şeyden de anlaşılıyor. Şu şarj kısmından. Yani yaklaşık %34 enerji harcayacak. O da şu demek oluyor arkadaşlar. Eğer otoban olsaydı %34 enerjiyi 100-110 kilometrede harcardı. Ama 180 kilometre gösterdiği için büyük ihtimalle otoban değil. Alıştık artık Balkan turunda otobansız gitmeye. Aynen. Normalde arkadaşlar ben arabayı sürdüğümde hep otobansız yolda, Kemal aldığında otobanlı yolda oluyor ama şimdi ben alırım herhalde değil mi? Sen Bakacağız artık. birazcık yorgunsun çünkü ben süreyim. Yine işte böyle yollardan. Sen fitsin sanki. Fena değil. Red Bull aldım, Red Bull içeceğim. Neyse ben biraz şuraya çıkarayım da. Sibel buralarda biraz şey yapıyor. He, Bu dar yollarda, dar zaten yollarda. yüklettiririm bunu. Dar yollarda falan böyle biraz şey yapıyor. Tırsıyor. Arkadaşlar Kosova videomuzu da takipte kalarak ilerleyen günlerde izleyebilirsiniz. Gerçekten güzeldi Kosova. Biz de şeye geldik, Prizren'e geldik. Prizren'de Osmanlı şehri. Çoğu her yerde Türkçe yazıyor. Türk bayrakları falan var. Bir de esnaf falan da Türkçe biliyor hep. Çok Türkçe konuşuyor. Mesela karşıda çanta yazıyor. Ama hani bu Kosova dilinde değil yani Türkçe çanta yazıyor. Evet, öyle arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir herhalde 10-15 dakika sürdü. Prizren'den Arnavutluğa şu an giriş yapıyoruz. Görüyorsunuz Arnavutluk bayrağı. Ve diğer tarafta ise görünüyor mu bilmiyorum. Kosova bayrağı var. Evet, çok yoğun değil. Hemen çıkacağız galiba. Burası şey ki. Ne? Ana. Deneyeyim mi yine de? Gidiver neyse boşver. Kosovaların bir de Arnavutların gişesine durmuşuz. Böyle gümrükte şey yazıyor. Sadece Kosovalıların bir de Albanların plakalarıyla geçebildiği gümrük yerine girmişiz. Ama bir şey demedi ya. Aynen. Bir an geri dönecektim de sonra dedim bir şansımı deneyeyim. Herkes bekliyordu. Avrupa'dan gelenler bekliyordu. Biz hemen geçtik. Aynen. Ama hani bilerek yapmadık, bilmeden oldu. Son anda fark ettik. Aynen. Yani hencecik çıkıverdik. Yes.
Evet arkadaşlar şu an Arnavutluk'tan çıktık. Yunanistan'a doğru giriyoruz. Süper sürdü arabayı buraya kadar. Ben bir yarım saat falan uyudum. Yarım saat mi? Evet. Yarım saat. Arkadaşlar 1,5 saat boyunca horladım. 1,5 saat ben saate baktım. Ben baktım 11.30'da uyudum. 1'de uyandım. Ama Evet. ben 13'te uyudum onu biliyorum. Birde mi uyandın? Arkadaşlar hep bu böyle diye yok ben 39 saati de olurdum. Yok 40 saati de olurdum. Yok gerçekten uyudun ama 1,5 saat. Ya yorulduydum artık. Yok, iyi yaptın. Uyanmazdı büyük bir ihtimal arkadaşlar. Ama o kadar kötü yollardan geldim ki. O virajlı yollardan falan bilerek çok yavaş geldim ki uyanma diye. Ama ondan sonra bizi bir köy yoluna soktu. Orada zaten O gereksizdi herhalde. mecburiyetten uyandı. Niye soktu ben anlamadım ya. Ben de anlamadım. Sonra navigasyona baktım arkadaşlar. O benim bir tane şey var indirdiğim. ABRP app'i. Bu şeyleri baktığımız, şarj istasyonlarına baktığımız. Oraya baktım dedim annesi böyle niye girdin hani köy yoluna? Sapmasan düz gitsen. Hani normal götürecek yoldan gibisinden. Aynen. Yol zaten dümdüz. Çok güzeldi. Dedi sola döneceksin. Döndüm. Dönmez olsaydım ama mecbur döndüm ki. Belki gitsem yanlış olacaktı. İnternet de çekmiyor. Mecbur navigasyona uydum yani. Öyle arkadaşlar. Bir sonraki şarj istasyonunda da 25 dakika var. Orada 18 dakika şarj edeceğiz. O bize yetecek. Ondan sonra devam. Devam ki. Evet. Burada tekrar açarız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yunanistan'daki ilk şarj yerine geldik. Ama maalesef çalışmıyordu. Şimdi bir sonrakine gideceğiz. Ama sıkıntı. Sadece %4 oraya varabileceğiz. Bakalım yolda kalacak mıyız yoksa varabilecek miyiz? Sence? Yani varırız inşallah. Birazcık can sıkıcı böyle şeyler. Aynen. Yaklaşık. İlk kez denk geldi ama çalışmıyor. Biraz önce ben Aynen. dedim ki hiç denk gelmedi dedim şimdiye kadar dedim. Aynen gerçekten. Çok şükür Yani. denk gelmedi falan dedi. 10 dakika sonra Aynen. Ama böyle olması çok can sıkıcı ya. Hani benzinlik açık olsa belki hallederiz. halletmeye çalışırsın. Aynen. Neyse yapacak bir şey yok. En azından biraz daha şeyimiz var. Oraya kadar. Yani Yeter yani. artık. İnşallah orası çalışıyordur. İnşallah. Bir de bu Tesla hakkında yorum yapıyorlar ya işte 70 ile 80'le gidersiniz. Şimdi onu yapacağız yine. Yani yapacak bir şey yok. Acelemiz yok zaten. Yani. İyi bakalım arkadaşlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bir de size şeyi göstereyim. Bu Tesla'da ekranda görüyorsunuz hani beyaz çizgi, yeşil çizgi var ya. Onu mümkün oldukça eğer böyle hani zor durumlarda kalıyorsanız tam ortaya getir böyle ayağınızı hissederek ortaya getirdiğinizde ne enerji harcıyor ne de enerjiyi böyle ya da daha doğrusu enerjiyi geri kazanıyor. Ama şeyden dolayı kazanmıyor. Geri kazanma şeyinden dolayı değil. Araba boştaymış gibi gidiyor ve o şekilde bir şey harcamıyor yani enerjide. Çıkarken yola %6 ile varacağınız diye gösteriyor. %8'e kadar çıkardım yani bu şekilde gittim. Ve gerçekten hani şeyde değil yani nasıl diyeyim. Yavaşta gitmiyoruz. Normalde 100'lük yol burası 102 ile gidiyoruz şu an. Hani yokuş aşağı olduğu zaman bu şekilde enerjiyi harcamadan yol ilerleyebiliyoruz. Ve alttaki varacağımız yüzde de bu şekilde artıyor. Dediğim gibi zor durumlarda kalırsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Hatta normalde de bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha tasarruflu olur. Eğer aceleniz yoksa, hani yolun keyfini çıkarmak istiyorsanız. Şöyle olduğu zaman düşüyor hızımız. Düştüğü zaman da yani ilerlemiyoruz yol olarak.
Ama tam ortada tuttuğumuz zaman sanki araba boş demiş gibi gidiyor. Ve varacağımız yüzde de bu şekilde artıyor. %9'a çıktı şu an. O da böyle bilgiydi. İnşallah varacağımız yerde şarj istasyonu çalışıyordur. Çalışıyorsa doldururken açarız, çalışmıyorsa da artık bir çaresini bulacağız. Evet arkadaşlar, %12 ile geldik buraya. Şöyle bir şarj yeri var. Sıfır şarj diyor. Bir de buraya bakalım. İki tane şarj yeri var. Herhalde diğer taraf hızlı, burası yavaş. Ama diğerine kart lazım diye gösteriyor. Bunu nasıl çalıştıracağız? Ha, burada QR kodu varmış. Evet. QR kodunu okuttuk arkadaşlar. Bir numaralıyı aktif hale getireceğiz arkadaşlar. 120 kW'la veriyor. Başta dedik. Diğer ülkelerde bu kadar zor değil adam. Yunanistan biraz bizi uğraştırıyor. Evet, başlat artık. Evet arkadaşlar, sonunda çalıştırabildik. Biraz zor oldu ama şöyle göstereyim size. %11 şarjla geldik buraya. %7 ile gelecek diye gösteriyordu. Geleceğiz diye gösteriyordu daha doğrusu. İşte biraz önce gösterdiğim şekilde geldik. Yani ne yeşil ne de beyaza çevirdik. Tam ortada tuttum. Ve o şekilde enerjiyi biraz şey yaptık. Kazandık. Ve %12 ile geldik buraya. Şimdi burada şarj edeceğiz. 88 kW'la veriyor şu an çünkü batarya soğuk olduğu için büyük ihtimalle. Evet, burada biraz dolduracağız. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Yetiştik yani, hani bir şey olmadı. Kalmadık yolda. Yani yetiştik ama kalabilirdik. Kalabilirdik ama ben hesaplı geldim. Yani burası da mesela çalışmaya da bilirdi. Aynen, biraz uğraştırdı ya niyeyse. Aplikasyonu indirdik. Basıyorum çalıştır diyor. Hiç şey yapmıyor yani. Hala 89 kW'la veriyor. Batarya soğuk bayağı demek ki. %16 oldu. Evet. Biz dolduralım arkadaşlar, sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an %84 şarjımız var. Biraz doldurduk. Bu bizi Edirne'ye varmadan bir önceki şarj istasyonuna kadar götürecek. Aslında 2 tane diye gösteriyordu. Hani 2 kere daha duracağız diye gösteriyordu ama sonra hesap ettim, baktım, girdim. Bu şarj istasyonu ile en son şarj istasyonu arasındaki şarj istasyonunu çıkardım listeden. Yine de kurtarıyor. O yüzden burada biraz fazla doldurduk. Şimdi ekstradan bir kere daha durmayacağız. Bu bizi en son şarj istasyonuna götürecek. Orada da şarj ettikten sonra Allah'ın izniyle Pazarkule'ye varacağız. Yunanistan sınır kapısının oraya. Ondan sonra da Edirne'de zaten Tesla'nın süper şarjeri var. Artık orada şarj edeceğiz. Şimdi yola çıkıyoruz arkadaşlar. Orada tekrar görüşürüz. Like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. Evet arkadaşlar, planladığımız yere maalesef gitmedik. Çünkü biraz riskli olacaktı. Oraya vardığımızda %5'in altına düşecekti. O yüzden daha önceki bir benzin istasyonunun şarj aletinin oradayız. Pazarkule sınır kapısına yaklaşık ne kadar kaldı? 200 kilometre falan kaldı. Herhalde burada şarjımızı fulleriz. Ki kapıya kadar rahat rahat yetsin. Zaten biraz da uyku bastırmıştı. İyi oldu durmamız. Sibel uyuyor zaten. Ona dedim sen uyu. Şimdi büyük ihtimalle o sürer. Öyle arkadaşlar. %12 şarjla buraya geldik.
kaç veriyor? 43 kW veriyor. Burası çok hızlı değil. 50 kW'lık şarj yeri. En fazla 50 veriyor daha doğrusu. Ama bize 43 veriyor şu an. Yapacak bir şey yok. Yunanistan'da arkadaşlar biraz az gelişmiş sanki bu şey. Elektrikli araçlar için şarj yerleri. Yani hızlı şarj neredeyse yok denecek kadar az. Genelde böyle 50 kW'lık şarj yerleri var. Öyle yani yapacak bir şey yok. Tesla şarj yerleri de bu şey tarafında çok var. Atina taraflarında. Ama bu Türkiye yolu güzergahında hiç yok neredeyse. Bir tane bir yerde vardı. Ama oraya gidersen 2 saat yolu uzatıyorsun. Yani gereksizdi. O yüzden oraya doğru gitmedik. Arkadaşlar Pazar Kulesi'nin kapısında videonun sonunu çekeceğiz artık. Zorlandığımız noktaları size orada anlatırız. Orada tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Yunanistan'dan çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Yunanistan'a çıktık. Birazdan Türkiye'ye gireceğiz. Evet farklı kapıdan giriyoruz. Çok güzel aşkım ya. Sen görmüyorsun. Görüyorum. Vallahi çok Türkiye güzel yazmıyor mu? gerçekten. Ay çok iyi ya. İlk kez buradan geliyoruz ama seninle birlikte. Evet. Aynen. Birlikte ilk kez. Ben çok küçükken gelmiştim buradan arkadaşlar. Ama Sibel'le ilk kez geliyoruz. Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Çok farklı ya. Diğer taraftan değil de hani başka bir kapıdan girmiş olmanın da verdiği farklı duygu var. Çok sıra yok arkadaşlar çünkü hafta içi bugün. 7. arabayız biz. Gezdik geldik ha. Türkiye'ye geldik artık. Çok şey de mi aşkım değil mi giriş? Farklıydı Aynen farklıydı yani. aynen. Ama şu anda yani farklı bir yerden girdiğimiz için tam böyle daha Değil mi? girmişiz gibi hissedemiyorum Türkiye'ye. Bak bunların askerleri dikiliyordu ya, selam verdi zaten fark etmişsindir. Öbür hüttelerde de Türk askeri duruyordu normalde. Değil mi? Selam veriyorlardı. Evet arkadaşlar Türkiye'ye girdik artık. Videomuzu da burada bitiriyoruz. Bu sefer farklı yerden girdik. Yunanistan tarafından geldik. Yolları iyiydi. Tesla'yla yolculuk da güzeldi. Ta ki Yunanistan'a girene kadar. Orada biraz hızlı şarj yeri bulması zor oldu. Hatta bir tanesi komple kapalıydı. Videoda gördünüz zaten. Kaçla? %12 ile yavaş gide gide vardık bir sonraki şarj yerine. Ama diğer ülkelerde gayet iyiydi. Ve hesapladığımıza göre yaklaşık 2500 kilometre yol yaptık. Evden çıktığımızdan itibaren. Bazı yerlerde bedavaya doldurduk arabayı. Videonun altına yazarım ama şu an tahminen galiba 150 euro falan para ödedik toplamda şarjlara. Bu da bayağı bir iyi rakam. Çünkü 2500 kilometre dediğiniz arkadaşlar normal şartlarda bizim evden çıkıp Afyon'a kadar varmamız oluyor. Evet. Ve sadece 150 euro harcayarak yaptık bunu. Hesaplı ama normal şartlardan daha fazla duruyorsun yollarda. Çok da rahatsız etmedi aslında bizi çünkü yorulduk zaten, hani 2-3 saat sonra insan yoruluyor. Biraz böyle bir şeye ihtiyacı oluyor, mola ihtiyacı oluyor. Bir tek Yunanistan'da işte yavaş şarj olduğu için biraz uzun mola yaptık. Biz Aynen, yaklaşık orası- 1 saat falan. Orası yordu yani. Diğer yerlerde yarım saat, 40 dakika en fazla mola yaptık. Zaten o süre içinde de bir şeyler yiyorsun. Elini yüzünü yıkamaya gidiyorsun falan. Yani yolculuk güzel geçti. Şimdi de artık Türkiye'de yolculuk yapacağız. Onları da çekeriz arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.